Eşref'in rüya numarasını yutmamasıyla beraber bombalar peş peşe patlıyor. Çünkü Eşref nihayet Fırat Kural'ın Dinçer olduğu gerçeğine ulaşıyor. Böylece Eşref ile Dinçer arasında geçmişin büyük yüzleşmesi yaşanacakken Dinçer karakterinin dizideki ömrü sona eriyor. Zaten geçtiğimiz günlerde bu karakteri canlandıran başarılı oyuncu Taner Rumeli için veda partisi de düzenlenmişti. Kısacası Eşref, melek vasıtasıyla Dinçer'e ulaşarak tüm parçaları birleştirmiş olacak. Ancak birleştirmesi gereken asıl önemli parça ise bir türlü ortaya çıkmayan ve senaryosu sakız gibi uzayan rüya meselesi. Önceki videomuzda eleştirdiğimiz bu konuda artık sona geliniyor. Nisan, Eşref'in rüyaya gittiğini düşünerek kıskançlık krizleri geçirdi ancak bu defa gerçekten rüyanın kendisi olduğunu anlıyor. Çünkü Eşref'e mesafe koyma kararı alınca Eşref Nisan'a kendisine oyun kurulduğunu ve sahte rüya planının kurulduğunu anlatacaktır. Böylece sahte rüya meselesi çözülünce Nisan tüm hatırladıklarının aslında doğru olduğundan ve kendisinin rüya olduğundan emin olacak. Ancak bunları artık Eşref'e anlatması gerek. Geçmişinden Eşref'e bahsetmesi gerek. Ve hatta çocukluk fotoğrafını artık Eşref'e göstermesi gerek. Çünkü izleyiciler olarak bu konunun uzamasından bir hayli sıkıldık diyebiliriz. Şu durumda reytinglerin bu durumdan olumsuz etkileneceğinin altını çizmiştik ve öyle de oldu. Şok eden reytinglere birazdan geleceğiz. Kısacası beklenen Eşref ve rüya kavuşmasının 2 bölüm içinde yaşanmasını bekliyoruz. Ayrıca bu senaryo yaşanırken üstüne bir de uzatılan bir başka konu olan Nisan'ın muhbirliği patlayacak ve Eşref bir yıkım daha yaşayacak. Şimdi gelelim diğer sürpriz gelişmelere ve şok olaylara. Eşref neredeyse tüm vaktini Rüya ve Nisan mevzularını ayırdığı için ihtiyar meydanda top koşturuyor. Hem Dinçer'i hem Kadir'i aynı anda kullanan ihtiyar, Kadir'i de satarak masaya seçilen tüm yetimleri ortadan kaldırdı. Böylece Kadir, Hıdır'ın dediklerini daha iyi anlayıp ona hak vermiş olacak. Ayrıca Kadir'in Hıdır'ı öldürmeyip onu koruması ve Hıdır'ın Kadir'e karşı iyice yumuşaması yeni bir dönemi başlatacak. Hıdır adeta Eşref ile Kadir'in arasında kaldı. Kadir ile Eşref ikilisi birbirlerinden nefret ediyor ve ölümüne düşmanlar. Bu hikayede yanan Hıdır olacak. Eğer Hıdır Eşref'e bu gerçeği hemen anlatmazsa ileride Eşref Hıdır'ı hain ilan eder. Bizim beklentimiz önceden de söylediğimiz gibi Eşref ile Kadir'in ihtiyara karşı geçici süreliğine işbirliği yapması yönünde. Hatta ihtiyarın Hıdır'ı ortadan kaldıracağını da düşünürsek Kadir hem annesinin hem de babasının intikamını almak için Eşref'le birlik olacaktır. Bu senaryo giderek yaklaşıyor diyebiliriz. Ayrıca ihtiyara ve yeni düşmanlara karşı Eşref'le Kadir'in çok daha güçlenmesi gerek. Eşref'in yetimlere daha fazla vakit ayırıp gücünü göstermesi lazım. Fakat Eşref'in ekibi de eskisi gibi değil. Profesör dediğimiz Faruk, Ayten'in tüm oyunlarını yedi ve mevzuları çözemiyor. Yani bir türlü akıllanmıyor ve profesörlükle alakası kalmadı. Müslüm artık ailesiyle uğraşırken Gürdal ise sürekli kadınlarla içli dışlı oluyor ve Gonca ile sürekli aynı sahneleri yaşıyor. Bunları eleştiri olarak söylüyoruz. Nisan bir türlü rüya olduğuna emin olamıyor ve Eşref bir türlü rüya konusunu çözemedi. Eşref hariç herkes çözdü. Çiğdem şimdiye kadar her 6-7 ancak hiçbir şekilde yakalanmıyor ve yine yakalanmayacak. Çünkü savcının elinde kanıt yok. Çiğdem yine 4 ayak üstüne düşecek. İhtiyar ise bölümlerdir adı var kendisi yok. Tüm bu tıkanan konular bakalım nasıl çözülecek. Umarız reytingler daha da çok düşüşe geçmeden çözülür. Şimdi gelelim son reyting durumlarına. Başladığından beri zirvenin tek hakimi olan Eşref Rüya dizisi bu hafta maalesef zirveyi kaybetti. Yeni başlayan Yeraltı dizisi 3 kategoride de liderlik koltuğuna oturdu. Buna şaşırmadım çünkü dizide birçok konu çok fazla uzatıldı. Elbette bu durum Eşref Rüya dizisi için çok kritik bir alarm. Bu nedenle senaryoların biraz daha hızlanmasını ve bazı konuların daha hızlı çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aksi durumda Yeraltı dizisinin Eşref Rüya'nın tahtından kalkmaması an meselesi olur. Çünkü son bölümde reytingler ciddi derecede düştü. Umarız şimdiye kadar böylesine kaliteli bir dizi olarak izlediğimiz Eşref Rüya doğru hamlelerle reytinglerini daha çok artırır ve yeniden zirvedeki yerini alır. Ancak gerekenler yapılmazsa ve reytingler düşmeye devam ederse bu sezon sonunda final şoku bile yaşanırsa şaşırmam. Peki siz dizinin son bölümleriyle ve senaryolarıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Siz senarist olsaydınız hangi hamleleri yapardınız? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Yeni videoları ve gelişmeleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.